Hepiniz hoş geldiniz. Bugün geçmişe dair bildiğiniz, öğrendiğiniz her şeyi bir kenara bırakmanıza neden olacak bir konuya dalıyoruz. Şimdi gelin bu sorunun derinliklerine inelim. Okulda hepimize ne öğretildi? İnsanlık mağaralardan çıktı, yavaş yavaş gelişti ve işte buradayız, gökdelenlerin tepesindeyiz. Kulağa mantıklı geliyor değil mi? Ama ya bu hikaye büyük resmin sadece küçücük bir parçasıysa? Hatta ya büyük ölçüde yanlışsa? O zaman gelin işi en başından, yani bize anlatılan tarihle çelişen o somut kanıtlardan başlayalım. İnsanlık tarihinin bütün akışını değiştiren bir yerden. İşte o yer burası. Göbekli Tepe. Türkiye'de, Şanlıurfa'da ve tam 12 bin yıllık. Düşünebiliyor musunuz? Bu devasa karmaşık tapınakları yapanlar sözde ilkel avcı toplayıcılardı. Tarım yok, yazı yok, metal aletler yok. Peki ama bunu nasıl başardılar? Bu soru bildiğimiz her şeyi temelden sarsıyor. Şimdi bir de şu zaman çizelgesine bakalım. Bakın gezegenimizin tarihi ne kadar uzun ve bizim kayıtlı tarihimiz bu çizginin neresinde? Küçücük, minicik bir nokta. Milyonlarca yıllık devasa boşluklar var. Bu boşluklarda neler olduğu, kimler yaşadı, hangi medeniyetler kuruldu ve yok oldu, işte bunu bilmiyoruz. Arkeolojik kanıtlar bir yana, bir de yazılı kayıtlar var. Ama bildiğiniz türden değil. Bize hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan, inanılmaz derecede eski ve bir o kadar da tuhaf bir geçmişe götüren metinler bunlar. Mesela Sümer Kral Listesi. 4000 yıllık, yani resmi bir tarihi belge. Ve ilk cümlesine diyor, krallık göklerden indi. Yani diyor ki biz bu medeniyeti kendimiz kurmadık, bize verildi. Bir armağandı. Ve işin asıl inanılmaz kısmı burada başlıyor. Listeye bir bakın. Kralların hüküm sürdüğü sürelere bakın. 28 bin yıl, 36 bin yıl. Toplamda 8 kral, 241.200 yıl boyunca hüküm sürmüş. Bu nasıl mümkün olabilir? Bunlar mitolojik rakamlar mı? Yoksa bizim anlamadığımız başka bir şey mi var? Ve sonra bu yüz binlerce yıllık inanılmaz saltanatın ardından liste tek bir cümleyle her şeyi bitiriyor. Sonra tufan yeryüzünü süpürdü. Her şey sıfırlandı. Bu tufan hikayesi size de tanıdık gelmiyor mu? Neredeyse dünyanın bütün mitolojilerinde var. Peki bu göklerden inen krallar kimdi? Sümer metinleri onlara bir isim veriyor. Anunnaki. Anlamı göksel kraliyet soyu. Yani insanlığa medeniyeti getiren, onlara her şeyi öğreten ve o büyük felaketten önce onları yöneten güçlü varlıklar. Şimdi tufan bir efsane deyip geçebiliriz. Ama ya bilim de bu efsaneyi destekliyorsa? Jeolojik kayıtlar gerçekten de dünya çapında korkunç bir felaketin yaşandığı bir dönemi işaret ediyor. Bilim insanları bu döneme Genç Dryas diyor. Yaklaşık 12 bin yıl önce gezegenimiz aniden buz kesiyor ve hemen ardından çok hızlı bir şekilde ısınıyor. Bu ne demek? Devasa buzullar eriyor. Deniz seviyesi 100 metreden fazla yükseliyor. Felaket gibi bir şey. Ve en ilginci ne biliyor musunuz? Zamanlama. Hem Göbekli Tepe'nin inşasıyla hem de tufan efsaneleriyle birebir uyuyor. İşte bu gerçek, bilimsel felaket aklımıza hemen o eski efsaneleri getiriyor değil mi? Platon'un anlattığı tek bir günde ve gecede sulara gömülen Atlantis veya Pasifik'te battığı söylenen kayıp kıta Mu. Belki de bunlar sadece efsane değildi, belki de genç Dryas felaketinin anılarıydı. Bakın, 100 metreden fazla bir yükselişten bahsediyoruz. Bu ne demek? Eğer o dönemde, yani 12 bin yıl önce kıyılarda kurulmuş gelişmiş bir medeniyet olsaydı, bugün onun kalıntılarını bulmamız imkansız olurdu. Hepsi, ama hepsi yüzlerce metre suyun ve çamurun altında kalırdı. Belki de yanlış yerlere bakıyoruzdur. Peki, tüm bu parçaları bir araya getirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? İşte burada çok radikal ama bir o kadar da mantıklı bir teoriye geliyoruz. O da şu: ya biz bu gezegenin ilk teknolojik medeniyeti değilsek? Düşünsenize, tarih düz bir ilerleme çizgisi değil de bir döngüden ibaretse. Medeniyetler yükseliyor, zirveye ulaşıyor, sonra büyük bir felaketle yok oluyor ve her şey yeniden başlıyor. Ya biz bu döngünün diyelim ki 7.'siysek? Bu fikir size çok uçuk geldiyse şunu söyleyeyim, bilim insanları da bunu düşünüyor, hatta buna bir isim bile vermişler, Silüryen hipotezi. Şunu soruyorlar, milyonlarca yıl önce var olmuş endüstriyel bir medeniyetin kanıtlarını bugün nasıl bulabiliriz? Cevap, muhtemelen bulamayız. Geriye kalacak tek şey, belki de kayaların içindeki bazı garip kimyasal izler olurdu, devasa binalar değil. Yani döngü hep aynı şekilde işliyor olabilir. Bakın, bir medeniyet yükseliyor, teknolojide zirve yapıyor, sonra bir felaket yaşanıyor,
Bu doğal bir felaket olabilir ya da belki de kendi kendilerini yok ediyorlar. Sonuç olarak medeniyet çöküyor, ilkel bir seviyeye geri dönüyor. Hayatta kalan bir avuç insan binlerce yıl sonra her şeye sıfırdan başlıyor ve yeni bir döngü, tıpkı bizimki gibi. Bu sıfırlama düğmesine ne basıyor olabilir? Bir sürü olasılık var. Dev bir asteroid çarpması, gezegeni kışa boğan bir süper volkan patlaması, ani iklim değişiklikleri, hatta belki de en korkuncu medeniyetin kendi yarattığı bir felaket, nükleer savaş gibi. Pekala. Tüm bunları konuştuktan sonra en önemli soruya geliyoruz. Eğer bu döngüsel tarih teorisi doğruysa, bu bizim için, bugün yaşayan bizler için ne ifade ediyor? Bugün nerelerden geçtik? Göbekli Tepe'nin akıl almaz gizeminden 10 binlerce yıl hüküm süren Sümer krallarına, oradan da sulara gömülmüş dünyalara ve en sonunda da defalarca başlayıp biten bir medeniyet döngüsü fikrine ulaştık. Bütün kanıtlar inanılmaz başarılarla ama aynı zamanda korkunç çöküşlerle dolu unuttuğumuz upuzun bir geçmişe işaret ediyor. William Faulkner'ın dediği gibi, geçmiş asla ölmez, hatta geçmiş sayılmaz. Belki de bizden önceki o medeniyetlerin yankıları hala aramızda, mitolojilerimizde, efsanelerimizde, toprağın altındaki kalıntılarda. Hatta belki de gezegenin hafızasına kazınmış bir uyarı olarak. Ve bu da bizi o nihai soruya getiriyor. Eğer bu döngü gerçekse, eğer bizden önce 6 medeniyet yükselip çöktüyse, onların yaptığı hatalardan ders alabilir miyiz? Yoksa biz de aynı sona doğru mu ilerliyoruz? Belki de bu döngüyü kırabilecek ilk medeniyet biz olabiliriz. Ne dersiniz?